sevgili hanımlar, örgü aydınıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görünüm itibariyle 3 boyutlu olan güzel bir örnek hazırladım. Örneğimize hemen şöyle yakından bakalım. Bu örneğimizi bebek ve çocuk örgülerinde kullanabileceğiniz gibi yetişkin erkek ve kadın örgülerinde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dediğim gibi 3 boyutlu bir görünümü var. Arada görmüş olduğunuz düzler örneğin 3 boyutlu görünmesini sağlıyor. Örneğimizin arka yüzünün görünüşü de bu şekilde. Bu arada örnek 7 ve 7'nin katlarından artı fazladan bir ilmekten oluşuyor. Ben size hemen şöyle örnek üzerinde de göstermek istiyorum. 1, 2, 3 motif üzerinden 21 ilmek, artı fazladan 1 ilmek, artı 2 de kenar ilmeği olmak üzere toplamda 24 ilmek üzerinden yapacağım. Dilerseniz örneğimizin yapılışına hemen başlayalım. Kenar ilmeğinden sonra 3 tane ters örüyorum. 1, 2, 3. 3 tersten sonra da örneği 2 düz 5 ters olarak kuruyoruz. 2 düz 5 ters. 2, 3, 4, 5. Tekrar 2 düz 1, 2, 5 ters. 2, 3, 4, 5. Tekrar 2 tane düz ve 3 tersle örneği bitiriyorum. 3 tersle başladık. 3 tersle bitiriyoruz. Ve kenar ilmeği. Örneğimizin arka yüzünde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters ve örgü boyunca da örneğimizin arka yüzünü bu şekilde örüyoruz. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters olarak. Örneğimizin ön yüzünde ve 3. sıramızdayız. Bu sıramızda yine kenar ilmeğimden sonra burada 3 tane tersimiz var. İlk 2 tersi örüyorum. 1, 2. Bırakmış olduğum bu tersle bir düz ilmeği sağa doğru yer değiştiriyorum. Arkadaki düz ilmeği önden sağa doğru, arkadaki ters ilmeği de sola doğru yer değiştiriyorum. Ve yer değiştirdiğim bu 2 ilmeği de düz olarak örüyorum. Aynı şekilde buradaki bir düz ve bir tersi de sola doğru yer değiştireceğim. Düz ilmek sola, sağ ilmek sağa ve içeri. Ve yine bu 2 ilmeği düz olarak örüyorum. İki örnek arasında 3 tane ters örüyoruz. Yine bir tersi bırakıyorum. 1, 2, 3. Aynı şekilde bir düz ve bir tersi sağa doğru yer değiştiriyorum. Düz olarak örüyorum. Bir düz ve bir tersi de sola doğru yer değiştiriyorum. Yine düz olarak örüyorum. Yine iki motif arasında 3 tane ters örüyorum. 1, 2, 3. Tekrar bir düz ve bir tersi sağa doğru yer değiştiriyorum. Düz örüyorum. Bir düz ve bir tersi sola doğru yer değiştiriyorum. Yine düz. Sonda kalan 2 tersimiz ve kenar ilmeği. Arka yüzümüzü yine aynı şekilde örüyoruz. Terslerimizi ters, düzlerimizi düz olacak şekilde. 5. sıramızda ve ön yüzümüzdeyiz.
Bu sıramızda da sağa ve sola doğru ilmek kaydırmalarına devam ediyoruz. Kenar ilmeğinden sonra 2 tersten birini örüyorum. Yine bir ilk sırada yaptığımız gibi bir düz ve bir tersin yerini sağa doğru değiştiriyorum. Düz olarak örüyorum. Arada 2 tane düzümüz var. Bunları da örüyorum. Sonda kalan bir düz ve bir tersi yine sola doğru yer değiştiriyorum. Ve bu sırada 2, 4, 6 tane düzümüz olmuş oldu. İkinci motife geldik. Yine aradaki bir tersi örüyorum. Bir tersi bırakıyorum. Bir düz ve bir tersi sağa doğru yer değiştiriyorum. Aradaki 2 düz örüyorum. Bir düz ve bir tersi sola doğru yer değiştiriyorum. İkinci motifi de bitirmiş olduk. Yine iki motif arasındaki 2 tersten birini örüyorum. Bir düz ve bir tersi sağa doğru yer değiştiriyorum. Arada olan 2 düzümüz. Bir düz ve bir tersi yine sola doğru yer değiştiriyorum. Ve sonda kalan bir ters ilmek, kenar ilmeği. Arka yüzümüzü yine aynı şekilde örüyoruz. Ön yüzümüzde ve 7. sıramızdayız. Bu sıramızda kenar ilmeğini aldıktan sonra ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Burada bir tersimiz var. Onu örüyorum. Bir tersten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 düz. Tekrar bir ters, 6 düz. Bir tane ters, 6 düz. Sonda kalan bir tersimiz ve kenar ilmeği. Arka yüzümüzü yine aynı şekilde örüyoruz. Örneğimizin ön yüzünde ve 9. sıramızdayız. Bu sıramızda artık altıgenlerimizi kapatmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra baştaki bir tersi örüyorum. Burada ilk 2 düzü içeriye doğru yer değiştireceğim. Bunun için arkadaki ikinci ilmeği sağ şişime alıyorum. Öndeki ilmeği önden sola doğru yer değiştiriyorum. Bu ikinci ilmeği ters olarak örüyorum. Dediğim gibi burada artık dışarıya doğru aldığımız ilmekleri ters olarak öreceğiz. İçeride kalan bir ilmeği düz olarak örüyorum. Arkasından 1, 2 düz. Evet, sondaki 2 düzü yine içeri doğru yer değiştireceğim. Bunun için arkadaki ilmeği önden sağa doğru yer değiştiriyorum. İçeriye aldığım ilmeği düz örüyorum. Dışarıda kalan ilmek ters. Hemen bir tane ters daha örüyorum. Ortada kalan bir tersimiz bu. İkinci motife geldik. Yine 2 ilmeği içeri doğru yer değiştiriyorum. Dışarıda kalan ilmek ters. İçeriye aldığım ilmek düz. Yine 2 tane düz. Arkadaki ilmeği içeri, öndeki ilmeği dışarı alıyorum. Yine içerideki düz. Arkadan dışarıya doğru aldığım ilmek ters. Yine yanındaki bir ters örüyorum. 3. motife geldik. Yine 2 ilmeği yer değiştiriyorum içeri doğru. Dışarıya aldığımı ters olarak örüyorum.
İçeride kalan ilmek düz. Tekrar 2 tane düz. Sonda kalan 2 düzümüz. Yine içeriye doğru yer değiştiriyorum. İçeride kalan ilmek düz. Dışarıya aldığım ilmek ters. Ve sonda kalan bir ters ilmek. Kenar ilmeği. Arka yüzümüzü yine aynı şekilde örüyoruz. Terslerimizi ters, düzlerimizi düz. Örneğimizin ön yüzünde ve 11. sıramızdayız. Bu sıramızda da düzlerin yerini değiştirerek terslerimizi çoğaltarak düzleri azaltmaya devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra burada görmüş olduğum 2 tersi örüyorum. Yani ilk motifimizdeki 2 düzün yerini değiştiriyorum. Arkadakini dışarıya doğru, öndeki ilmeği de içeri doğru yer değiştiriyorum. Dışarıya aldığımı ters olarak örüyorum. Burada artık 3 tane tersimiz oldu. Arkadaki ilmeği de düz olarak örüyorum. Sondaki 2 düze geldik. Yine arkadakini içe doğru, öndekini de dışa doğru yer değiştiriyorum. İçe aldığımı düz, dışarıya doğru aldığımı da ters örüyorum. Arkasından 3 tane ters. İkinci motife geldik. Yine aynı şekilde 2 ilmeği içeriye doğru yer değiştiriyorum. Dışarıda kalan ilmeği ters, içeri aldığımı da düz olarak örüyorum. Yine 2 motif arasında 2, 4, 5 tane tersimiz olmuş oldu. En başa dönmüş olduk. Evet, 2 düzümüz var. Bunları da yine içeri doğru yer değiştiriyorum. İçeri aldığımı düz, dışarı aldığımı ters olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4 tane ters. Üçüncü motife geldik. Aynı şekilde yine arkadakini dışarıya, öndekini içeri yer değiştirip dışarıya aldığımı ters, içeriye aldığımı düz olarak örüyorum. Sonda kalan 2 düzü de yine içeri doğru yer değiştiriyorum. İçeri aldığım düz, dışarıya aldığım ilmeği ters örüyorum. Yine sonda 3 tane ters ilmeğimiz oldu. Ve kenar ilmeğim. Arka yüzümüzü yine aynı şekilde örüyoruz. Arka yüzümüzü ördükten sonra örneğimizi toplamda arkalı ve önlü olarak 12 sıra örerek bitirmiş olduk. 12. sıramızdan sonra yine en başa dönüyoruz. Ben burada bir üst motife geçişi tekrar göstermek istiyorum. Yani ikinci motifin kurulumunu. Kenar ilmeğini aldıktan sonra 3 tane ters örüyorum. Arkasından örneği 2 düz 5 ters olarak tekrar kuruyorum. 2 düz 5 ters. Tekrar 2 düz 5 ters. İki düz. Sonda kalan 3 ters. Birinci sırayı ördükten sonra, arkayı da ördükten sonra daha doğrusu, artık altıgenlerimizi sağa ve sola doğru ilmekleri yer değiştirerek tersleri azaltıp düzleri çoğaltmaya başlıyoruz. Böylelikle örneği tekrar baştan kurmuş oluyoruz. Evet sevgili hanımlar, bugünlük videomuz bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.